Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mis kokan tarhana tarifimle yine karşınızdayım. Her sene size güzel güzel tarhana tarifleri veriyorum. Bu sene şöyle bir eve ait, yani çok fazla 10 kilolarla 15 kilolarla yoğrulmayan, bir eve ait olabilecek tarhana tarifi vermek istedim. Çünkü bu sene ben de öyle yapıyorum. 2 kilo, 2,5 kilogram kadar tarhana yoğuracağız. Öncelikle sebzeleri çiğden kullandığımı belirterek başlayayım. Rondomu önüme aldım. 3-4 tane kırmızı salçalık şöyle etli etli biberleri rondodan geçirdim. Dilerseniz siz rendeleyebilir, ince ince kıyabilirsiniz. Aynı malzemeyi pişirerek de yapabilirsiniz. Daha önce tariflerini vermiştim. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Bu bana çok daha pratik geldi. Daha önce de kullanmış olduğum bir yöntem çiğ sebze. Bana yine yorumlarda arkadaşlar yazmışlardı. Takip eden arkadaşlar, pişirmekle uğraşmayın Tuğba Hanım, çiğden yapın çok daha lezzetli olur diye. Ben de onlara gerçekten hak verdim. Ben bu çiğden yapma yöntemini hem pratik hem de çok lezzetli buluyorum. Size de tavsiye ederim. Öncelikle rondomda tüm malzemelerimi ince ince kıyıyorum. Daha önce yapmış olduğum tarifte bu şekilde kıydığım zaman tabii ki sebze sulanıyor. Sulandığı zaman içine çok fazla un istiyor. Ben de bunu ne yapabilirim diye düşündüm ve şöyle bir çözüm buldum. Gördüğünüz gibi yeşillikler, soğan, biberi de son olarak çektim. Kabıma alıyorum. Gördüğünüz üzere altta bir sebze suyu birikti. Şimdi bu sebze suyu içine çok fazla un alacak ve tarananın aromasını biraz daha hafifletecek demek. Fakat ben yoğun aromalı bir tarhana istediğim için içindeki bu sebze suyundan biraz onu arındıracağım. Bir tane temiz bir tülbentin içine tüm bu rondodan geçirmiş olduğum sebzeleri ilave ediyorum. Ve fazla suyunu sıkacağım. Bütün suyundan arındırmıyorum. Biraz şöyle göreceksiniz. Fazla suyunu sıkacağım. Bu sebze suyunu da asla ziyan etmeyin. Çok güzel bir çorba yaptım bundan da. Çorbalarınızda özellikle bebeğiniz varsa kullanabilirsiniz. Bu sayede yoğun aromalı. Hani bu sebzeleri ne yapıyorlar? Kurutucularda kurutuyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar. Ben onun işte evde yapılabilecek en pratik yöntemini buldum diyebilirim. Suyundan arınmış sebzelerle birlikte, yani sebzenin bu içinde kalan öz sulu posasıyla birlikte bir tarhana yoğuracağım. Ay Tuğba Hanım, vitamini zaten suyundaydı demeyin. Çünkü hala sebzelerim oldukça sulu. Ben sadece fazla suyundan arındırdım. Bir su bardağı kadar süzme yoğurt kullandım. Şimdi tarhanalarda genelde kaymak alıyorum, manda yoğurdu alıyorum. Diyorsunuz ki Tuğba Hanım, ben bunları nereden bulayım? Sizin bulabileceğiniz marketlerde, tüm marketlerde satılan süzme yoğurtlarla, kaymak bulamadınız, krema koyun içine. 100 gram kadar krema koydum mesela. Derseniz ki işte ben katkı maddeli kullanmıyorum. Siz kaymak kullanın. Bulabiliyorsanız ev yoğurdunuzun üstünde biriken kaymağı kullanın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Her malzemenin bir alternatifi var. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar salça ilave ettim. Dilerseniz acı olarak da ilave edebilirsiniz. Malzemeyi tamamen birleştirdim. Şimdi içine un ekleyeceğim. Sebzenin fazla suyundan arındırdığım içine çok fazla un almayacak. Bu da bizim işimize gelecek. Çünkü bol aromalı, şöyle rengi, kokusu en yüksek seviyede tarhana elde edeceğim. 2 kilogram kadar unla başladım. Daha sonra gün gün içine işte bir bardak ilave edip yarım kilogram daha koydum. Un miktarı mutlaka kullandığınız una göre değişecektir. Mesela şu an görüyorsunuz burada gayet böyle sert görünen bir tarhana hamuru var. Fakat bu bir gün durduğu zaman bütün sebzeler içinde kalan son sularını bırakacaklar ve ertesi gün göreceksiniz böyle kaşıkla karıştırılır hale gelecektir. Bu kıvamı çok fazla bozmadan yaklaşık bir 10 gün kadar böyle bekletin. Yani ben bu tarhanamı 15 gün beklettim. Çünkü biz ekşi tarhana sevmiyoruz. Şimdi bu söyleyeceklerime herkes çok dikkat etsin. Çokça bilinen bir yanlış. Tarhanayı az bekletirsen ekşimeden alırsın. Bu yanlış bir şeydir. Ben yıllardır tarhana yaparım ve büyüklerimden de öğrendiğim üzere tarhana ne kadar beklerse o kadar çok ekşisi gider. 7 günden sonra ekşisi tamamen ortadan kalkmaya başlar. Ama 7 günden önce, 10 günden önce çıkartırsanız istediği kadar hava sıcak olsun tarhananızda bir ekşilik olacaktır. Ekşi tarhana sevmeyenler
İçine yoğurdun suyunu ilave etmeyin. Yoğurdun suyu ekşilik verir. Mutlaka torba yoğurt, süzme yoğurt kullanın. Bakın bu 3 gün sonraki hali. Karıştırılabilir kıvamda. Biraz un ekledim, karıştırdım. Taranayı yoğurduktan birkaç gün sonra ard arda karıştırın. Mutlaka ona bir hava aldırın ve üzerini mutlaka hava alacak şekilde bir bezle örtün. Yani kapak kapatmayın. Çünkü sineklenir, küflenir, üstü böyle beyaz beyaz olur. Bunu engellemek için hava alması önemli. Evinizin en serin yerinde bekletin. Ben bu sene merdiven arasında koydum tarhanayı çünkü evler yanıyordu Temmuz'da. Temmuz'da yoğurdum, Temmuz'un sonunda yoğurdum, Ağustos'ta çıkarttım, 15 gün boyunca beklettim. Hemen hemen her gün karıştırdım. Ara ara böyle yarım bardak un ilave ettim. Toplamda 2,5 kilogram kadar un kullandım. Bu görmüş olduğunuz tarhana yaklaşık 9 günlük. 9 gün boyunca bu şekilde karıştırdım. Artık hala görüyorsunuz kaşıkla karıştırılır kıvamı var. İçine un eklemeye devam ettim. Şöyle dediğim gibi az az. 2 kaşık 3 kaşık yarım bardak gibi ekliyorum. Şimdi gelelim en son günkü tuzlama mevzuna. Şimdi ben tarhanayı ilk başta verdiğim tariflerden itibaren en büyük püf noktası nedir? Tuz. En son gün koyuyoruz tuzu. Tuz hamuru bir gün boyunca pişiriyor. Ertesi gün tarhanayı döktüğünüz zaman sizi asla uğraştırmıyor. Şu tarhanamı satanlar, tarhanamı her sene yapıp dağıtanlar lütfen yorumlara buyurun. Ben söyleyince belki inanmayacaklar, siz söyleyin. Tuzladığınız zaman tarhanalarınız ne kadar kolay dökülüyor. Asla böceklenmiyor. Koyduğunuz tuz gözünüze çok fazla gelmesin. Şöyle 1-2 kaşık tarhanayla bir çorba tenceresi çorba yaptığınızı düşünürseniz gözünüze zaten çok gelmeyecek. Ama ben yine de itidalli bir şekilde ekliyorum tuzu. Bakın bu 15 gün sonraki hali tarhanamın. Tuzlamaya geçiyorum. Bir çay bardağı diye başladım fakat baktım hamurun şöyle bir kıvamına, bir çay bardağı çok gelir dedim, itidalli davrandım. Bir çay bardağının şöyle yarısından birazcık daha fazla tuzu içine döküyorum. 2,5 kilogram una. Karıştırıyorum. Karıştırdığınız zaman o az önceki yapış yapış olan hamurdan eser kalmayacak. Böyle resmen kopacak. Tuz anında etki edecek. Göreceksiniz. Şöyle elimle de göstereceğim. Bir gün boyunca tuzlu bir şekilde hamur bekliyor ve ertesi gün artık çıkmak için tarhanam hazır. Üstelik misler gibi kokuyor. Bakın gördüğünüz gibi tuz yiyince hemen kendine geldi. Yağını üstüne saldı. Böyle bir parlaklık geldi hamura. Ertesi gün böyle rüzgarlı, güneşli bir balkonda başlıyorum tarhanayı dökmeye. Parça parça sofra bezinin üzerine döküyorum. Bütün hamurlar havalandıktan sonra tersini çevireceğim. Orası da havalandıktan sonra şöyle bir yoğurarak, ovarak kolay bir şekilde un eleğinden geçirerek tarhanamı çıkartacağım. Tarhanayı güneşte çıkartın, gölgede kurutun. Bu çok önemli bir püf noktası. Rüzgarlı bir havada, güneşli bir havada tarhananızı çıkartın. Çıktıktan sonra yani süzgeçten, elekten geçirdikten sonra artık onu gölgede kurutmanız lazım. Hem kokusu için hem rengi için bu önemli. Mutlaka sıcak bir hava olursa iyi olur ama ortamınız yoksa, balkonunuz, terasınız yoksa evin içinde de tarhana kurur. Ceyran yapacak şekilde 2 tane camı karşılıklı açın ve arasında tarhanayı kurutun. O günlerde de böyle yağmurlu havalara da denk geldim. Evin içinde kuruttuğum da oldu. Birkaç gün fazladan kurur. Ortaya tüm artık böyle biraz nemli olan, yani çatır çatır kurumuş olmayacak, nemli olan tarhanayı alıyorum ve başlıyorum ovmaya. Ovduktan sonra un eleğinden geçiriyorum. Makarna süzgecinden geçirin un eleğiniz yoksa ya da pirinç süzgecinden geçirin. Her türlü geçecektir. Benim tarhanadaki en büyük ama en büyük iddiam tarhanamın çok kolay geçmesi ve un misali olması. Şimdi içine koyduğumuz tuz tamam kolay geçittiriyor. İşte böceklenmiyor. Kokusunu, dokusunu koruyor. Başka ne işe yarıyor? Şimdi tarhanayı sabahtan ıslamanıza gerek yok. Aynı hazır çorba gibi suyun içine atıyorsunuz. Ocağın altını yakıp karıştıra karıştıra pişiriyorsunuz.
Tarhana tuzdan ötürü anında çözülüyor içinde. Tansiyon hastasıysanız, az tuzlu seviyorsanız biraz daha tuzunu azaltabilirsiniz. Zaten şu benim koyduğum tuz oranından sonra yine tencerede tuz istiyor. Yapanlar daha iyi bileceklerdir. Bakın tarhanam, geçen tarhanam undan farksız. Artık bunu sofra bezlerinin üzerine serip şöyle bir gün iyi sıcaklarda, gölgede, rüzgarda kurutabilirsiniz. Tarhananız mis gibi hazır. Bir evin ihtiyacı olan 2 kilo, 3 kilo, her eve göre değişir. O kadar bir tarhana yapmak istedim sizlere. O kadar bir tarif vermek istedim. Diğer tarhana tariflerim biraz kallavi. 10 kilodan aşağıya tarhana yoğurmuyordum bu seneye kadar. Gördüğünüz gibi bu kadar tarhanam çıktı. İnce bir şekilde gölgede ara sıra karıştırarak tarhanamı kurutmayı tamamlıyorum. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Afiyetler olsun, şifalar olsun inşallah. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.